Bu videomuzda, Karya bölgesinde bulunan anıtsal nitelikli, önemli bazı eser ve yapıları inceleyeceğiz. İlk olarak Ilıcatepe sur duvarlarını inceleyelim. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Davutlar yolunun batısında yer alan ve Ilıcatepe olarak adlandırılan tepede bulunan sur kalıntıları oldukça dikkat çekicidir. Kiklopik tarzda büyük boyutlu taşlar kullanılarak arazinin çevrelendiği anlaşılmaktadır. Arazinin güney, doğu ve batı yönünde surlar rahatlıkla izlenebilmektedir. Surların yapımında ana kayadan da yararlanılmıştır. Yüzeyde yapılan incelemelerde, Ilıcatepe'nin zirvesinde 2 adet dikdörtgen planlı yapı temeli kalıntıları bulunmuştur. Bu yapıların işlevi konusunda bir şey söylemek oldukça zordur. Ilıcatepe'nin doğu eteklerinde geç dönem iskanını kanıtlayan, yeşil ve kahverengi sırlı seramik parçaları ile çatı kiremidi parçaları saptanmıştır. Söz konusu seramikler form ve bezeme özellikleri dikkate alınarak milattan sonra 13. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmiştir. Ilıcatepe'nin genel konumu ve topografik özellikleri dikkate alındığında, stratejik açıdan önemli bir noktada yer aldığı anlaşılmaktadır. Yüzeyde rahatlıkla görülebilen sur kalıntıları da, bu durumu kanıtlar niteliktedir. Surlar genel işçilik özellikleri dikkate alınarak M.Ö. 2000 yıla tarihlendirilmiştir. Ilıcatepe'nin surları 20. yüzyılın başında bölgeyi dolaşmış olan Vigand'ın da ilgisini çekmiştir. Ayrıca Keil de konuyla ilgili yayınında surlardan kısaca bahseder. Profesör Doktor Meriç ise bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında Ilıcatepe'yi de incelemiş ve surların, genel işçilik özelliklerinden yola çıkarak M.Ö. 2000 yıla tarihlenebileceğini ifade etmiştir. Meriç ayrıca, Ilıcatepe'nin Arzava bölgesi içerisinde bir savunma yapısı olabileceğini ileri sürer. Kuşadası Körfezi'nin oldukça önemli bir noktasında yer alan kalıntılar, olasılıkla bir savunma yapısına ait olmalıdır. Kuşadası Körfezi ve çevresinin son Tunç çağında Arzava Konfederasyonu sınırları içerisinde kaldığı bilinmektedir. Hitit kralı 2. Murşili, tahta geçişinin 3. yılında Arzava üzerine bir sefer düzenlemiştir. Söz konusu sefer sırasında Arinanda Dağı ve çevresine geldiği de bilinmektedir. Günümüzde birçok araştırmacı Arinanda'nın Maykale Dağı olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Ilıcatepe Maykale Dağı'na oldukça yakın bir noktada yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu sefer sırasında savunma amacıyla kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Profesör Doktor Suat Ateşliyer'e göre bu alan muhtemelen bir yukarı kentti ve dolayısıyla bu kente ait, bir de aşağı kent yerleşimi vardı. Bu yerleşim günümüzde Ulukent olarak adlandırılan konutların bulunduğu civarlardaydı. Yüzey araştırmalarından anlaşıldığı kadarıyla günümüze gelen net bir kalıntı yoktur. Çünkü anakaya çok yakındadır ve doğal etkenlerle mevcut kalıntılar anakayadan süpürülmüştür. Bronz çağına ait bir kale olma ihtimali de yüksektir. Bölge günümüzde 1. derece sit alanıdır. Akpınar Kabartması Anıtı. Akpınar Kabartması, Manisa Sipil Dağı'nın ovaya bakan yüzündedir. Adından da zaten belli olduğu gibi dağın altında bir su pınarı vardır. Yamaçta Anakaya üzerinde bir kutsal alan vardı. Zaten kutsal alanların pınarların, sulak arazilerin yanında yakınında olduğunu biliyoruz. Yamaçta Anakaya üstünde Anadolu'nun ve Yunanistan'ın en büyük ve en erken kabartması olduğunu söyleyebiliriz. Bu kabartma 8,5 metre yüksekliğindedir. Sıklıkla gördüğümüz tahtında oturan ana tanrıça tasvirlerinden biridir. Sağ kısmında 3 farklı yayında 3 farklı şekilde anlatılan hiyeroglifler vardır. Aslında bize göre bu bir Luvi anıtıdır. Bu anıta Helenistik diyenler, Karya diyenler olsa da bunun bir Luvi anıtı olduğu anlaşılabilir bir durumdur. Birincisi aşağıda bir pınar olması, su kaynağının yanında olması, bize burada bir kutsal alan olduğuna işaret etmektedir. Anakara üstündeki kabartma tahrip olmasına rağmen, anakayaya oyulmuş bir anatanrıça kabartması olduğu belirgindir. Tahtında oturan bir anatanrıça belirgin bir şekilde görülmektedir. Yani orada tahta oturan bir figür olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Tarihlemede biraz sıkıntı olabilir. Çünkü arkaik dönemde böyle 8 metre yüksekliğinde bir eser yoktur. O nedenle M.Ö. 13 ya da 14. yüzyıla ait bir eser olmalıdır. Bu esere Hitit anıtı diyenler de vardır. Ancak bu eserin buranın yerlileri tarafından yapılmış olması daha büyük bir olasılıktır. Ana tanrıça kabartmasının sağında ve solunda 2 adet Luji hiyeroglifi yazıt vardır. Soldaki yazıt kabartma olarak yazılmıştır ve Bossert tarafından Ku, Va, Lanamua veya Ku, Va, Lamuja olarak okunmuştur. Bu isim Hanyeri ve İmamkulu anıtlarında da görülmekle beraber aynı kişiye ait olması ihtimali düşüktür. Baş hizasının 3 metre sağındaki ikinci yazıt, kayaya kazıma yöntemiyle işlenmiştir. İlk sütun Zu, Va, Va-ini, saray görevlisi Zurani diye okunabilir. İkinci sütunun okunuşu tartışmalıdır ancak ilave bir unvan olabilir. Kesin tarihleme mümkün olmamakla birlikte M.Ö. 13.
yüzyıla ait olması muhtemeldir. Bir teoriye göre burada bir yazıt varmış ve sonradan kabartma yapılmıştır. Bir kutsal alanın içinde ana kayada ana tanrıçanın suretini görüyoruz, yani toprağın verimliliğinin sahibi, ana tanrıçanın dışa vurulmuş sureti. Saray görevlisi Zujani ana tanrıçanın yanına gelmiş ve adakta bulunmuş olarak değerlendirebiliriz. Adakta bulunduğunda adını oraya kazımış olmalıdır. 13. yüzyıla aittir, yani Arzava krallığının refah ve güçlü olduğu dönem. Buradaki tanrıça, Kibele'nin özü olan Matar'dır. O dönemde tabii ki Kibele denmiyordu çünkü Kibele çok sonra Frigler'de söylenmeye başladı. Karabel Kaya Anıtı. Karabel Kaya Anıtı, Kemalpaşa Torbalı yolundaki Karabel geçidinde, bir tepenin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Yaklaşık 2,5 metreye 1,5 metre boyutlarındaki bir niş içine işlenmiş kabartma, sol elinde bir mızrak sağ elinde bir yay tutan, bir erkek figürüdür. Figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda, 3 satırlık oldukça aşınmış ve güçlükle görülebilen Luvice bir yazıt vardır. Karabel Ağa olarak adlandırılan bu anıt, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış tarihçi Herodot tarafından Mısır kralı Sesostris'i tasvir ettiği iddia edilen anıtlardan biri olabilir. Herodot 2. kitabının 106 nolu pasajında bu anıttan, İonya'da bu kişinin kayalara oyulmuş 2 tasviri vardır. Biri Efesos-Fokaya yolunda, diğeri Sardeis'ten Simirna'ya giden yolda. Her iki yerde de kayaya oyulmuş, 4,5 kübit yüksekliğinde, sağ elinde mızrak sol elinde ok ve yay taşıyan bir adam vardır. Ve bir omuzdan öbürüne, göğsünde Mısır hiyeroglifi ile yazılmış bir yazı bulunur, bu ülkeyi kendi omuzlarımla fethettim ifadeleri ile söz etmektedir. Kemalpaşa geçidi, antik Sardeis-Simirne yoluna yakın olmakla beraber üzerinde değildir. Aksine Sardeis-Kefesos yolu üzerindedir. Bu Herodot'un mevki tasvirindeki bir hataya bağlı olabileceği gibi Karabel'dekine benzeyen farklı anıtlardan bahsediyor olması da mümkündür. Aşınmış olmasından dolayı uzun süre okunamamış olsa da, rölyefin Luvice yazıldığı tarihçiler arasında uzun süredir bilinmekteydi. Yazıtın en tatminkar tercümesi 1998 yılında David Hawkins tarafından şu şekilde verilmiştir. Mira ülkesi kralı Tarkaşnava, Mira ülkesi kralı Alantalli'nin oğlu, Mira ülkesi kralı, noktanın torunu. Alantalli ismi kesin değildir. Büyükbabanın ismi okunamamakla birlikte Kupantakuruntia olabileceği düşünülmektedir. Tarkaşnava ismi Boğazköy'de bulunmuş Hitit dokümanları ve mühürlerinden de bilinmektedir. Mira ülkesi Hititlere bağlı bir vassal krallıktır ve Kral Alantalli'nin Hitit kralı 4. Tutalya ile çağdaş olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Alantalli'nin oğlu Tarkaşnava, Tutalya'nın son yılları veya 2. Suppi Lulima dönemine, yani M.Ö. 13. yüzyıl sonlarına tarihlenebilir. Karabel anıtının yaklaşık 100 metre kadar kuzeyinde, ona benzer başka bir rölyef olan, Karabel B ve 2 ayrı Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt, Karabel C1 ve C2 bulunmaktaydı. Bu 3 eser 1977 ile 1982 yılları arasında, yol açma çalışmaları sırasında tamamen tahrip edilmiştir. Daha aşınmış durumda olan 2. rölyefte de mızrak ve muhtemelen bir yay taşımakta olan bir figür bulunmaktaydı. Yanındaki aşınmış yazıtta, sadece kral kelimesi okunabilmiştir. Diğer 2 yazıtta 2. rölyefin birkaç metre kuzeyinde aynı kaya üzerinde bulunmaktaydı. Bunlardan daha okunaklı olan C1, kısmen Kral Tarkaşnava olarak okunabilir. C2 yazıtı ise daha da az okunaklı olmakla beraber 3 satırlık yazıtın ilk satırı muhtemelen yine Tarkaşnava ve Alantalli'nin ismini içermekteydi. Kısaca yorumlarsak, Karya sınırlarında 2. bine tarihlenen Karadere kabartması, aslında bir tane değildir. Kemalpaşa Torbalı yolu yapılırken diğer serileri yıkılıp imha edilmiştir. Kalan son eserde defineciler tarafından dinamitle patlatılarak tahrip edilmiştir. Anıtta oku, yayı ve elinde mızrağı ile bir tasvir görüyoruz. Ucu kıvrık ayakkabılarıyla Luvi anıtı olduğu açıkça belli, zaten yazıtında da yazıyor. Kemalpaşa Torbalı Karadere geçidinde olduğu için, bu gruba Karadere anıtı denir. 2,5'a 1,5 metre ebatlarındadır. Bir niş içine işlenmiş olup 3 satırlık aşınmış Luvice bir yazıtı vardır. İlginçtir ama Herodot bu anıttan bahseder, ancak ne olduğunu tam bilemediğinden, anıtın Mısır kralını tasvir ettiğini söyler. Anıttaki figür, o dönemdeki Luvi kıyafetleri giymiş bir figürdür. Yazıtı 1998'de David Hawkins tarafından okunmuştur. Yazıtta Mira ülkesi kralı Tarkaşnava, Mira ülkesi kralı Alantalli'nin oğlu, Mira ülkesi kralı noktanın torunu yazmaktadır. Bu yazıttan anladığımız, Latmos'ta bulunan Suratkaya yazıtını da dikkate alarak Mira ülkesinin son çalışmalarda söylenildiği gibi, toptan Batı Anadolu'da ya hakim olan Arzava Krallığı'nın küçük bir beyliği olabileceğidir. Arzava Krallığı küçük beyliklerin en üst yönetimi olmuş olabilir. Mira kralı Tarkaşnava'nın babasının ve dedesinin de kral olduğunu, babadan oğula 3 kuşak krallık yaptıklarını da bu yazıttan çıkarabiliriz. Yazıta göre büyük babasının adı Kupantakuruntia olabilir. Aydın Müzesi'nde bulunan bir mühürde de Tarkaşnava'nın adı vardır. Yani Tarkaşnava ünlü birisidir. 13. yüzyıl sonlarına tarihlenen Karabel anıtının 100 metre kadar kuzeyinde Karabel anıtına benzeyen ancak günümüze ulaşmayan başka eserler de vardı. Bu eserler 2 ayrı Luvi hiyeroglifi ile yazılmıştır. Karabel B, C1 ve C2 olarak adlandırılan bu eserler maalesef günümüze ulaşmamıştır.
Bu üç eser 1970-1982 yılları arasında yol açma çalışması sırasında tahrip edilmiş ve yok edilmiştir. C1 anıtında Tarkaş Nava yazısı okunabiliyorken kısmen tahrip olmuş ancak Karabel B tamamen yok edilmiştir. Bu şartlar ve veriler ışığında, M.Ö. 2. binde Batı Anadolu yerleşimlerine ilişkin hiçbir şey yok, elde delil, kanıt yok diyemeyiz, özellikle Mira Krallığı'na ait Tarkaş Nava'ya ait deliller var. Aslında elde çok kayıt varmış ama maalesef yok edilmiş. İzmir Arkeoloji Müzesi'nden, Torbalı, Karakuyu ortostatı. Tesadüfen bulunarak müzeye teslim edilmiştir. Büyük bir bloğun alt köşesidir. Tamamı olsaydı ortostat olduğu belli olacaktı. Olasılıkla, bir yerleşimin girişinde ya da bir kutsal alandaki bir friz yapısı üzerindeydi. İzmir, konaktaki müzenin bahçesinde durmaktadır. Aslında biraz ilgisiz kalınmıştır da diyebiliriz. Mira Kralı'na ait bu son derece önemli eser hak ettiği değeri maalesef görmemektedir. Tarkunt ve Kupapa, Milasa kıyıkışlacıktaki Iassos kentinin Zeus tapınağına adak olarak bırakılmıştır. Eserde karca bir yazıt vardır. Bu adak aslında Zeus'a değil de onun kökü öncülü olan Tarkunt'a ve Kupapa yani ana tanrıçaya adaktır. Geç bronz çağına ait M.Ö. 1300'lerin kabartması olan bu eser, Troya Savaşı, Deniz Kavimleri Savaşı döneminin eseridir ve bu açıdan bakıldığında, aslında bahçedeki yerini hak etmiyor. Şayet ele geçmiş bu Louis eseri varsa, bunun devamının da var olduğunu düşünebiliriz. Ama bu eserlerin bulunması çok zordur, genellikle tesadüfen ele geçmektedir. Mira Kralı Tarkaşnava mühürü. M.Ö. 1350'ye tarihlenir. 1850 yılında İzmir'de bulunmuş ve bir şekilde yurt dışına çıkarılmıştır. Gümüşten, 4,2 santimetre çapında bir mühürdür. Aslında tam olarak nereden bulunduğu belli değildir. Ancak 1850'de İzmir'den götürülmüştür. 14. yüzyıl ortalarına tarihlenir. Üzerinde Luvice, Tarkaşnava yazan eser, elbette bu coğrafyadan yani Batı Anadolu'dandır. Üzerinde hem Luvi çivi yazısı hem de hiyeroglif olan, muazzam bir eserdir. Aslında iki dilli bir mühürdür, kenardaki çivi yazısı ile, kraliyet giysili figürün etrafındaki Luvi hiyeroglifleri birleştirilerek, hükümdarın adı, Tarkaşnava yazısı çözümlenebilmiştir. Bu iki dilli yazıt, Hitit hiyerogliflerinin deşifre edilmesi için ilk ipuçlarını sağlamıştır. Selçuk Kalesi, önceleri Küçük Menderes Irmağı'nın Ege Denizi'ne döküldüğü körfezin kıyısında ve Panayır Dağı ile Bülbül Dağı arasında yerleşmiş olan Hapasa'daydı. Hapasa, Arzava Krallığı'nın başkentiydi. Zamanla Küçük Menderes'in getirdiği alüvyonlar bölgeyi doldurdu ve günümüzdeki adıyla Selçuk ilçesinin yerleştiği bir coğrafya halini aldı. Dolayısıyla M.Ö. 7. binde, denize sıfır bir noktada olan kent, bugün denizden içeride yerleşiktir. O dönem denize sıfır olan kale, stratejik olarak çok iyi bir konumdaydı. M.Ö. 7. binde bölgede bir körfez vardı. Hatta dikkat edilirse günümüzde Belevi yerleşimi civarı halen sazlıktır. Deniz oraya kadar gelmekteydi. Efes ve Ayasuluk buralarda bir yarımadadaydı ve denize sıfırdı. 2. binde yani Hapasa olduğu dönemde, alüvyonla dolmaya başladığı için deniz çok içerilere kadar gitmiyordu ama yine de Hapasa körfezdeydi. Yine de deniz kenarındaydı yani. Hapasa Luvilerin başkentidir. Bu bölge yüzyıllar boyunca hep yerleşim yeri olmuştur. Örneğin M.Ö. 6700-6800'lerden buluntu veren Çukuriçi Höyük buradadır. Bir diğeri M.Ö. 7. binden buluntu veren Arvalya Höyük buradadır. Dolayısıyla bu coğrafyada yerleşim sürekliliği vardır. Bir zamanların ana tanrıça, Mater kutsal alanı olan, sonrasında Artemis tapınağı olarak karşımıza çıkacak olan kutsal alan da yine buradadır. Hapasa'dan Efes'e kadar tüm yerleşim katmanları şu an günümüz Selçuk ilçesinin altındadır. Hapasa'nın üzerinde arkaik Efes, Bizans, Selçuklu gibi yerleşim katmanları gelmiştir. Zaten ana kayaya çok yakın olması nedeniyle, malzeme akıp gitmiş ve pek bir eser kalmamıştır. Nadir de olsa buluntu çıkmaktadır. Bunlardan biri de, Ayasoluk'tan 2000 yılında ele geçen bir Tunç Çağı mühürüdür. Eser ile ilgili yapılan çalışmada, mühür için Tunç Çağı mührü adlandırması yapılsa da, mührün üzerindeki yazı ve hiyeroglif Luvice'dir ve bu nedenle mühüre Luvi mührü denebilirdi. Aynı şekilde sur duvarı kalıntıları içinde, Tunç Çağı sur duvarları değil, Luvi, Hapasa sur duvarları tanımlaması yapılması daha gerçekçi olurdu. Kaymakçı Höyük Marmara Gölü'nün güneybatı köşesinde bulunan bir höyüktür. Seha Nehri ülkesini arayan Christopher Roswell tarafından incelenmiştir. Günümüzde Amerikalı arkeologlar tarafından kazısına başlanmıştır. Amerikalı arkeologlar kazı daha başlamadan uydular aracılığıyla kızılötesi tarama yaparak toprak altındaki yapıların vaziyet planını çıkarmışlardır. Yani kazısı yapılmadan şehre ait plan çıkartılabilmiştir. Bulunduğu tepe üzerinde bir üst şehir şeklindedir. Olasılıkla 2. binde Anadolu'da bir yerleşimin üst şehriydi. Kentin yönetim kademesi üst şehirdeyken, halk aşağı şehir kısmında yaşıyordu. Korunaklı bir yerleşimi olan yukarı şehrin ana yapısı 3 korumalıdır.
Üçgen şeklinde bir yerleşim söz konusudur. Kentin yerleşimi Troya kadar büyük bir alanı kapsamaktadır. Zaten yerleşim olarak da Troya yerleşimine çok benzemektedir. Buradan da o dönemde Troya'nın Anadolu'da tek olmadığını anlayabiliyoruz. İç kalenin terasında tahıl depolama siloları görülmektedir. Bunlar kazılmış toprağa gömülü şekilde silolardır. Bölgenin o dönemde çok verimli topraklara sahip olduğunu, yanından geçen Gediz Nehri, Marmara Gölü'ne olan yakınlığından da anlayabiliriz. Yılın uzun döneminde topraktan faydalanabiliyor olmaları zenginleşmelerine katkı sağlamıştır. İlginç bir konu ise yıllardır Kaymakçı Höyük ile ilgili, hiçbir Türk arkeolog ya da bilim insanı tarafından yapılmış herhangi bir çalışma olmamasıdır. Ne yazık ki yüzey araştırmaları yakın tarihte tamamlanmış ve Amerikalılar tarafından kazılmaya başlanmıştır. Bir gün bu coğrafyada Luviler ile ilgili yeni kazılar yapılacak ve yeni bilgiler, bulgular ortaya çıkarılacak ve o zaman Luvilerin Batı Anadolu'daki varlıkları ve hakimiyetleri net olarak ortaya konacaktır. Profesör Doktor Suat Ateşlier'e göre Kaymakçı Höyük, Troya'dan sonra Batı Anadolu'daki en önemli ikinci bin merkezidir. Bu videomuzda, Karya bölgesinde bulunan önemli anıtsal eser, yapı ve yerleşim yerlerinden bazılarını, bölgenin yerleşik halkı olan Luviler bağlamında inceledik ve anlamaya çalıştık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.